Selamünaleyküm sayın izleyiciler. Kandil geceleri, gelenekselciler, rivayetçiler tarafından mübarek sayılıp kutlanan özel gecelerdir. Bu gecelerin Kur'an'ın ilim ve hikmeti açısından bir değerleri bulunmamaktadır. Yani bu kandil geceleri İslam dini açısından tamamen yalan ve hurafeden ibarettirler. Kandil geceleri, Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde 1566. 1574 camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri adı verilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleridir. Bazen Arapça leyl, gece kelimesi eklenerek Leyle-i Kadr, Leyle-i Berat şeklinde de kullanılır. Bu gecelerin kutlanma tarihleri Hicri kameri takvime göre şu şekilde belirlenmiştir. Mevlid kandili, Rebiülevvel ayının 12. Regaib, Recep ayının ilk cuma gecesi. Miraç, aynı ayın 27. gecesi. Berat, Şaban ayının 15. gecesi. Kadir ise Ramazan ayının 27. gecesi kutlanır. Anılan rakamlar daima geceden sonra gelen güne aittir. Mevlid kandili, Nebi Aleyhisselam'ın doğumu münasebetiyle kutlanır. Mevlid kutlamalarını ilk olarak ortaya çıkaran kişinin Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri, ölümü miladi 1233 olduğu kabul edilir. Bu kutlama için toplananlara Mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise Mısır Çerkez hükümdarlarından biri veya Mısır Fatımileri olduğu söylenir. Cafer Murtaza el-Amili, sayfa 20. Makrizi'nin Fatımi bayramları ile ilgili yazdıkları bu konuda onların önceliğini teyit eder mahiyettedir. El-Hıtat 1-490. Osmanlı döneminde Mevlid kandillerinde çeşitli kutlama faaliyetleri icra edilirdi. Aslında dini hayat süreklilik ve kararlılık isteyen zihni ve kalbi bir yatkınlıktır. Yılın birkaç gün veya gecesinde dini yaşadığını zannedip belli davranışları ve ritüelleri tekrarlamak sadece insanları Kur'an'dan ve hakkı öğrenmekten uzaklaştırır. Yani kutsal geceler olarak inanılan ve halkın büyük çoğunluğu tarafından ibadet olarak algılanan bu gecelerin Yüce Allah indinde hiçbir değerleri yoktur. Bu açıdan bakıldığında kandiller münasebetiyle gösterilen faaliyetler doğrudan İslam'ın bir emir veya tavsiyesi değil, tamamen halkı yanıltmaya ve aldatmaya yönelik birçok cehaleti içinde barındıran hurafeler konumundadır. Kadir Gecesi ne değildir? Kadir Hecesi bonus ve piyango değildir. Kadir Gecesi bir temizlik makinesi değildir. Kadir Gecesi su ve sabun değildir. O zaman Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi Kur'an'ın değerini bilmektir. Kadir Gecesi ölçü ve ayarın değerini bilmektir. Kadir Gecesi anlamın değerini bilmektir. Her şey gelip anlamın değerini bilmeye dayanıyor. Din anlamsızlaşınca ritüel oluyor. Din anlamsızlaşınca batıl ve şirk oluyor. Din anlamsızlaşınca ölümcül bir uyuşturucu oluyor. Din anlamsızlaşınca akıl, zihin ve fikir yok oluyor. Kadir Gecesi, yaratılış yasalarının ilke ve sınırlarını bilmektir. Kadir Gecesi, içimizdeki ve dış dünyada bulunan ayetlerin değerini gösteriyor. Fussilet Suresi ayet 53. Kur'an'ın kadir kıymetini bildik mi? Tevhid önderi İbrahim Aleyhisselam'ı doğru tanıdık mı? Kur'an'a ecza dolabı, ötenazi iğnesi, konser repertuarı muamelesi yapmadık mı? Dini alınıp satılan bir mal muamelesi yapmadık mı? Mevlüt para, sala para, Yasin para, hatim para değil mi? Kur'an'a duvar süslemesi, cenaze marşı, ağrı kesici hap muamelesi, inek sütünü bereketlendirici muska muamelesi, anayasa kitapçığı, muhafazakar ideoloji manifestosu ve slogan muamelesi yapmadık mı? Kur'an'ın anlamını öldürdük, sayfaları kutsallaştırdık. Düşünceyi öldürdük, papağanları kutsallaştırdık. Ahlakı öldürdük, ritüeli kutsallaştırdık. Adaleti öldürdük, iktidarı kutsallaştırdık. İffeti öldürdük, örtüyü kutsallaştırdık. Ayeti öldürdük, illüzyonu kutsallaştırdık. Emeği öldürdük, adam kayırmacılığı ve rantı kutsallaştırdık. Şurayı öldürdük, saltanatı kutsallaştırdık. İradeyi öldürdük. Ataların dinini taklit etmeyi kutsallaştırdık. Özgürlüğü öldürdük. İlkel mezhepleri kutsallaştırdık. Dolayısıyla her sahte kutsal, insana doğrultulmuş bir silahtır. Sahte kutsallar din adamlarının despotluğunu arttırır. Özgürlük, onur, akıl, irade, vicdan ve eşitliği azaltır.
Kur'an, kitabı mukaddes yani dokunulamaz değildir. Allah'ın kelamı dokunabilirdir, kutsal dokunulmazdır. Allah'ın mesajı anlaşılabilir, kutsal anlaşılmaz ve gizemlidir. Allah'ın kitabı mübindir, kutsal sırlı, ezoterik ve mistiktir. Allah'ın kitabı aktiftir, kutsal pasif bir fetiş nesnedir. Allah'ın kitabı aktüel, kutsal tarihsel ve müzeliktir. Allah'ın kitabı delile çağırır, kutsal doğmaya çağırır. İşte Kadir Gecesi'ni piyangoya çeviren hadisler, Kadir Gecesi'nin kutsiyetine iman ederek ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır Müslim. Bu hadisin benzeri Buhari'de de mevcuttur. Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kimse abdestinin arkasından Kadir suresini bir kere okursa, sıddıklardan olur. Onu 2 kere okuyan şehitler divanındadır. Onu 3 kere okursa, Allah onu nebileri haşrettiği gibi haşreder. Bu muhaddisler o kadar ahlaksız insanlar ki, Allah Resulüne iftira etmekten kaçınmamışlardır. İbadet nedir? Yüce Allah tarafından indirilen ve Resuller tarafından insanlara tebliğ edilen vahyin tek indiriliş sebebi ibadettir. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi, bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık, kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye detaylı bir şekilde açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hud suresi ayet 1 ve 2. Tüm Resullerin kavimlerine tebliğ ettikleri ilke yalnız Allah'a ibadet etmek olmuştur. Araf suresi 59, 65, 73, 85. Hud suresi 50, 61, 84. Müminun suresi 23, 32. Kur'an'ın dininde ve dilinde ibadet, atalardan ezberlenmiş ve alışılmış, insanın hayatında olumlu hiçbir etkiye sahip olmayan belli bazı ritüelleri yapmak değildir. Yüce Allah'ın tüm nebilere vahyettiği ve Resul misyonuyla ilan ettikleri ilkelerin hepsine birden ibadet denilmektedir. Yani Yüce Allah'ın emir ve yasakları arasında ibadet, tüm hayırlı işleri ve salih amelleri içine alan çatı katını temsil etmektedir. Din ve hüküm olarak Kur'an'dan başka kitaba iman edilmediği sürece, yani ihlas elde edildikten sonra, yalnız Allah'a yani Kur'an'a teslim, İslam olunduktan sonra, insanların yaptıkları her güzel iş ve hayırlı amel ibadet kategorisine girer. Dolayısıyla bütün olumlu işler ve güzel amellerin hepsi ibadet hükmüne geçer. İnsan her an Rabbi olan Yüce Allah'a ibadet etmektedir. Geleneksel dinde ibadet denilince insanların aklına namaz, hac, tesbihat, kandil gecelerini kutlama, zikir yapma, salavat çekme ve umre gibi şeyler geliyor. Halbuki insan sürekli olarak ibadet halindedir. Hayatın amacı ve gayesi ibadettir. İnsan Yüce Allah'tan bir an bile ayrı kalamaz. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşın üzerine kudretiyle istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı yani gökten ineni ve oraya yükseleni bilen, yani nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Yani Allah yaptıklarınızı görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Yani bütün işler ancak O'na döndürülür. Hadid suresi ayet 4-5. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? 3 kişinin gizli konuştuğu yerde 4.'sü mutlaka O'dur. 5 kişinin gizli konuştuğu yerde 6.'sı mutlaka O'dur. Yani bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Mücadele Suresi ayet 7. İbadet fiziksel olarak yapılan bir şey değildir. Asıl ibadet zihinsel bir olaydır. Kişi gönül ve zihinle Allah'a teslim olmadıktan sonra ona ibadet etmiş sayılmaz. Din ve hüküm olarak Kur'an'dan başka kitaplara iman edenler, Allah'a değil, ibadetleri kitaplarına iman ettikleri kişileredir. Bütün vahiylerin indiriliş amacı ibadettir. Vahyin önderliğinde Resullerin ilk emri ibadettir. Yani Allah'tan başkasına kulluk yapmamalarıdır. Mesela, tarikatçıların namazı Allah'a ibadet olarak kayda geçmez. Veya Süleymancıların ibadetleri Yüce Allah ile ilgili değildir. Sürekli olarak Risale-i Nur okuyan, indirilmiş kutsal bir kitap olarak ona iman eden nurcular Allah'a ibadet etmiyorlar.
İbadetin sürekli olarak zihnini meşgul edenle ilgili bir durumdur. Daha doğrusu ibadet, vahiy ile ilgili bir durumdur. İbadet, teslim, iman, ihlas ve takva ile ilgili bir durumdur. Muhlis ve muttaki olmayanın ibadeti yoktur. Yani din ve hüküm olarak Kur'an'ı tek kaynak kabul etmeyenlerin ibadeti, tabi oldukları tağut ve şeytanlar içindir. Allah'ın kitabı yerine Buhari'nin ve Küleyni'nin çöpten topladıkları ile besleneceksin, sonra namaz ve ibadetin Allah'a olacak. Öyle mi? Kime iman ederseniz ona ibadet edersiniz. Yani kimin sözleri ve emirleri gönlünüzde taht kurmuşsa kulluğunuz onadır. Şeyhe iman eden Allah'a ibadet edemez. Mezhebe bağlı olanın ibadeti Allah'a olamaz. İbadet hizmet demektir. Kur'an'dan yüz çeviren gerçek anlamda ibadet diye bir şey yapmamıştır. Muhammed bin İdris, Ahmet bin Hanbel, Numan bin Sabit ve Malik bin Enes'in mezhebine tabi olanların ibadeti Allah'a ulaşamaz. Ben Hristiyanım, Yahudiyim, Şiiyim, Sünniyim diyenlerin ibadeti İslam olamaz. Hayatın hepsi ibadettir. Yeni hayat ibadetten ibarettir. Bütün bu gerçeklerden sonra şimdi biz Şii ve Sünni din adamlarına ne diyelim? Daha ibadetin hangi anlama gelmeden 3-5 ritüele ümmeti mahkum ederek Kur'an'da var olan yüzlerce emir ve yasağın farkında bile olmamışlar.